Herkese selam arkadaşlar. 14.02.2024 15.00 itibariyle videonun kaydını alıyoruz. Bu videolar tarihe not düşüyor arkadaşlar. 2024'te eğer yaşayacaksak hep birlikte büyük rally'yi yaşayacaksak o büyük rally'nin sonunda bu videoları dönüp biz de şey yaparız, havamızı atabiliriz. Bak işte biz öyle bugün, o gün öyle demiştik. Bak buradan almak lazım. Buradan girmeniz lazımdı demiştik falan. Tabii ki öyle bir şey yok. Şaka yapıyorum. Beni tanıyanlar biliyor. Bu konularda hiçbir zaman ne heyecana kapılırım yükselirken ne de düşerken korkuya kapılırım. Piyasa nereye gidiyorsa ben her zaman orada varım. Düşerken de buradayız. Çıkarken de buradayız. Bizim mottomuz bu. Yani Philcoin tamam çok yukarı atacak diye bir içimizde şey var. Hissiyat var. Neden? O da bu şeyden kaynaklanıyor. Buradaki bir mal toplama seviyesi oluşturmuşlar. Burada kim mal topluyorsa bir ortalama maliyetleri oluşmuş. Onu gördüğümüz için Philcoin'de bir şeyler olabilir duygusuna kapılıyoruz. Ama olmaz buradan kanalın altına atar. Langur lungur bir kademe iki kademe aşağı doğru gelir. O zaman da yine biz oradayız. Yani yine Philcoin'de işlem açarız bir şekilde. Şimdi teknik olarak son duruma bakalım. Benim için iştah açıcı olan konu Philcoin'de 2021 boğasında olmaması. Yani ucundan birazcık yakalamış ama ayı piyasasına maşallah köküne kadar ayak uydurmuş durumda. Yani paldır küldür aşağı gelmiş. Ya burada shortlardan da çok iyi para kazandırmış bu arada. Şunu gördüm Philcoin'de. Bu tip son durum videoları çekmeye devam edeceğim dedim. Söyleyeyim size mesela hangileri olacak. Holo olacak, API olacak, AVAX, GRT, FTM, Pepe, ENC, Sant. Bunları seçtim böyle son durum videoları olarak. Hani bir şekilde mantığı da baktığınız zaman kavrarsınız diye. Bunlar genelde trend takip eden enstrümanlar. Yani trendi yakaladığı zaman temiz bir şekilde takip ettiğini gördüm incelemeler sonucunda. Enstrümanlar olduğu için bunlarla ilgili son durumlar çekeceğim. Çünkü burada şimdi üzerinde doğru düzgün işlem hacmi olmayan veya içerideki botların çok agresif botların bağlandığı enstrümanlarda böyle şeyler efendime söyleyeyim teknik analiz falan çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden hiç o işlere ben girmiyorum. Farkındaysanız canlı yayınlarda da oraya gider buradan gider. Burası direnç, burası destek. Burayı kırarsa böyle olur, burayı kırarsa böyle olur. Şuraya kadar hedefler benden yok abi. Cem Yılmaz diyor ya, bende yok, Almanca yok diyor. İngilizce var sadece diyor. Almanca bilmiyorum diyor. Ben bilmiyorum yani. Onu bilene sorun. Ben 25 senedir onu çözemedim. Nereden nereye gider çözemedim. Benim tek bir şeyim var. Mottom var. Bu konularda 25 senedir. Ortalamayı takip et. Seni nereye kadar götürürse. Oraya kadar gider mi, buraya kadar gider mi? Benim umurumda değil arkadaşlar. Ortalamayı takip ederim. Ortalama beni nereye kadar götürürse eyvallah. Onu kar mı ettik? Tamam. Zarar mı ettik? Evet, zarar ettik. Her şeyden önce risk ve kasa yönetimini mutlaka çöz. Onu öğren. Öyle gel piyasaya. Onu çözemiyorsan efendime söyleyeyim duygularına yenik düşüyorsan Philcoin gibi böyle enstrümanlara aldın, aşık olmuşsan işin gerçekten çok zor. Zaten aşık olmak seni zor duruma zaten düşürecektir her zaman hayatta da olduğu gibi. Yani bu kanalın içinde maliyetler çok güzel bir maliyet oluşumu var arkadaşlar. Volume profile'i koyduğun zaman zaten bu çıkacak karşına hiç merak etme. Ya bazı şeyler var, göstergeler var. Açıp da bakmana gerek yok. RSI'ye, MACD'ye falan bakıyorsun ya. Zaten hiç bakmana gerek yok. RSI ile MACD ile. Ya çok basit. Burada TradingView'de strateji testleri var. Aç RSI ile strateji testi yap. MACD ile strateji testi yap. Bakalım kazandırmış mı, kazandırmamış mı? Uzun vadede kazandırır. Uzun vadede zaten RSI ile MACD'ye ihtiyacın yok ki zaten. Hareketli ortalamalar senin en büyük dostun. Özellikle 200 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalama ve 50 günlük hareketli ortalama. Ben genelde videolarda, genelde değil böyle yapacağım zaten 2024 boyunca. 200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama açacağım. Bu belli bir bant genişliği var benim hareketli ortalamalarımda.
Onun da bir sebebi var. O da işkembeden uydurduğumuz bir bant genişliği değil sonuçta. Filcoin trende çok güzel uyum sağlayan, trendi yakaladığın zaman hem 50 günlükte hem de 200 günlükte çok güzel çalışan bir enstrüman. Şu anki son durum ne? Filcoin'de hem 200 günlüğün üzerinde, çünkü 200 günlüğün üzerinde şurada attı, kapanışı şurada verdi. 6 Kasım'da kapanışı vermiş 200 günlüğün üzerinde. Hala 200 günlüğün altında bir kapanış yok. Çok iyi. Ya buradaki bütün hengameden kurtardı bak seni 200 günlük. Yani burada girişini yaptın. Burada indir bindir. Sen sadece şeye bakıyorsun. 200 günlüğün altında kapanış olursa kaçarım diyorsun. Ya bütün bunlardan kurtuldun. Eğer zaten büyük bir ralliye kalkışacaksa Filcoin bir şekilde, değil mi? Bak buradaki al-sat işlerinden kurtuldun. Şurada aldığınla devam ediyorsun. İnan bana, burada bu kadar hengamenin içinde olan arkadaştan çok daha fazla para kazanacaksın Filcoin'de. Eğer buradan güzel bir ralli başlarsa yukarı doğru. Ümit ediyoruz başlayacaktır. Ya bugün olmaz, yarın olmaz. Eninde sonunda mecburlar arkadaşlar, öyle diyeyim. Çünkü bu piyasalar yukarı doğru gitmesi konusunda dizayn edilmiş piyasalar. Borsalar dipteki fiyatlardan değil, en yukarıdaki fiyatlardan daha iyi para kazanırlar arkadaşlar. Hem longlardan hem shortlardan, vadelilerden. Çünkü buraya para girişi olması lazım. Bir yerden sonra buraların coşması lazım ki orada da likitlerden çok iyi paralar kazansınlar. Değil mi? Dipteki fiyatlardan çünkü kimse gelmez. Kimse gelmez. Millet genelde ne yapıyor? Buradan gelmiyor. Tamam mı? Buradan gelmiyor, burada geliyor. Bir enstrümana. Daha şöyle gidecekmiş, böyle gidecekmiş diye. O adamlar da bak burada operasyon hazırlığına başlamışlar. Burada mal toplamaya başlamışlar. Şeyden beri, hatta 2022 Nisan, Mayıs, Haziran'dan beri burada mal toplamaya başlamışlar. Sadece Filcoin'de de bu değil. Bu yani bir sürü enstrüman var böyle. Tabanda 1,5 seneyi geçmiş mal toplamaya devam ediyorlar. Mal toplamaya başlamışlar. Bunun sonu yukarı atacak. Bir de 2021 boğasında da yok. Ümit ediyoruz tabii. Garantisi yok arkadaşlar. Dediğim gibi garantisi yok. Buradan aşağı atar, bir 6 ay bir senede burada gider. O zaman zaten ortalık birbirine girer. Yani bu kimsenin şeyi kalmaz bu piyasaya. Ne derler? Yani Filcoin özelliğinde söylüyorum. Bu aşağı yapıp da burada 6 ay bir senede bir kademe daha aşağıda sürünürse bu piyasa, kimsenin buralara şeyi kalmaz. İnancı falan biter. O yüzden zamansal analiz yaptığın zaman, zamansal analize göre bu Mart-Nisan ayı çok önemli. Buralarda bir yerde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran buralarda bir yerde piyasanın çok sert yukarı bir rally yapması gerekiyor zaten. Mecburiyeti var. Çünkü buradaki ilgi bitiyor arkadaşlar. İlgi bitecek çünkü. Çok sıkıntılı bölgedir buralar. Bak 1,5 senedir seni kanırtmış burada. Almış vermiş. Belki bir tane daha aşağı iğne atacak. Hiç belli olmaz. O yüzden ne diyoruz? Böyle bir bölgeye geldiysen, bu şey zaten uzun vadeli yatırım, üçlü sistem yatırım stratejisinde de doğru düzgün yerlerde. Böyle bir şeye gelmişse fiyat, buralarda aldığın malı kıpraşmayacaksın. Koyacaksın cebine, bekleyeceksin artık. Daha düşeceği yer kalmamış. Düşse bile aşağılara kurarsın, birkaç tane daha emir koyarsın, %50, %40 aşağılara. Onu da alırsın sevine sevine. Genelde uzun vadeli yatırımda öyle yapıyoruz zaten. Uzun vadeli yatırımcıysan. Benim kendi adıma Filcoin'deki ilk hedefim, her zaman söylüyorum, eski zirvesi. Eski zirvesini gördükten sonra bakarız. Ondan sonra daha değişik bir strateji ortaya sürebiliriz. Son durum ne? Mal toplamaya devam ediyorlar. Ancak 200 günlüğün ve 50 günlüğün üzerinde, geçenlerde altına atmış yani 19 Ocak'ta şu 9 Şubat'ta tekrar 50 günlüğün üzerine, 50 günlük bantımızın üzerine atmış. Bu iyiye işaret. Zaten iyi de duruyor bu arada yani. Şu anda bu birinci dalgadan sonra Filcoin'in yapması gereken bir tek şey var. Burası neresi? 8.094 seviyesinin üzerine doğru fiyatın yukarı doğru atması gerekiyor.
Ama sen 200 gününü takip edersen bunlarla hiç uğraşmayacaksın. Keyfini süreceksin arkadaşlar. Umarım 2024 Filcoin'in keyfini süreceğimiz hep birlikte. Çünkü benim hem swing trade sepetinde hem uzun vadeli yatırımlarımda efendime söyleyeyim scalp'ta yok. Hem kısa uzun vade hem de swing trade sepetinde mevcut bir enstrüman arkadaşlar. Beğeniyorum. Önümüzdeki büyük rallide de şimdi birinci dalgaya 2023'e de eşlik edememiş. Buradaki Ekim, Kasım, Aralık çıkışına da doğru düzgün eşlik edememiş. Başlayan bir hareket çok sert olacaktır. Eğer olursa bir hareket başlarsa Filcoin'de gerçekten çok sert olacaktır. Onun ibareleri apaçık gözüküyor. Biz de ne yapıyoruz? Öyle bir sert bir hareket olma ihtimalini Ekim ayından beri Filcoin toplayarak yerine önden hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Durum bundan ibaret. Şu anda hiçbir problem yok Filcoin'de. Gayet güzel duruyor. Umarım Mart sonuna kadar bu kanalın içinde kalır ve Filcoin almaya devam ederim. Kendi adıma söylüyorum. Mart'ın sonunda ama ay sonlarında fiyata bakmadan topla stratejisini kapatıyorum. Yani o liste kapanıyor artık. Nisan'dan itibaren de Nisan, Mayıs, Haziran meme coin toplamak istiyorum. Bakalım, Allah sonumuzu hayır eylesin arkadaşlar. Hepimizin sağlıcakla kalın. Son durum videoları böyle devam edecek. Fazla uzatmayacağım, merak etme. Kısa kısa orada burada aldık sattık diyeceğiz. Şu anda tamamen long'dayız Filcoin'de. Hoşça kalın.